Evet, bugün de Bordo'ya 30 kilometre uzaklıktaki Saint-Emilion kasabasındayız. Burada olmamızın sebebi burası 1999 yılında UNESCO tarafından koruma altına alınmış bir kasaba. Kasabanın tarihi 30 bin yıl öncesine kadar dayanıyor. Ve burası şaraplarıyla ve üzüm bağlarıyla ünlü bir şehir. Onun için çok fazla turist de çekiyor buraya. Buraya geldiğiniz zaman şehrin eski yapılarını ve üzüm bağlarını gezebilirsiniz. Saint-Emilion ismi 700. yılda Emilion isimli bir rahip tarafından geliyor. Bunun sebebi de burada zamanında Emilion isminde bir rahibin olması ve bir tane fırın kuruyor ve fakirlere ekmek dağıtıyor. Tabii şehrin ileri gelenlerinden bir tanesi bu ekmekleri neyle taşırken arabasını görüyor ve soruyor ne olduğunu. O da odun var diyor. Ekmek olduğunu söylemek istemiyor. Ve açıp baktıklarında gerçekten ekmekler oduna dönüşüyor. Böyle bir efsane var. Ondan dolayı da Emilion çok ünlü oluyor buralarda ve bu şehrin ismini de Saint-Emilion olarak veriyorlar. Roma döneminde neredeyse 20. yılda burada şarap üretimi yapıldığı bilinmekte. Biz de şimdi Maison de Vin şarap evini gezeceğiz. Bu sırada Fransız Peugeot markalı retro motosikletlerle karşılaşıyoruz.
prend dans ses bras, qu'il me parle à tout bas, je vois la Evet, buranın ünlü yiyeceklerinden bir tanesi de makaron ve kanoli. Özellikle bu bölge için çok ünlü. Biz de burada tarihi bir fırının yanındayız. Burada üretim yapılıyor ama bugün kapalı galiba. la cause, c'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, la juré pour la vie. Bu şekilde sarap satan küçük butikleri sokak aralarında her yerde görebilirsiniz. Şimdi de Avrupa'nın en büyük yeraltı kilisesinin önündeyiz. 11. yüzyıldan kalma bir kilise ve tamamen kayaya oyularak yapılmış. 3 metre yüksekliğinde bir de çan kulesi bulunmaktadır. 1999 yılında bu kilise de dahil tüm Centimilyon UNESCO tarafından Dünya Mirası olarak listelenmiştir. Centimilyon'dan çıktık. Üzüm bahçeleri arasında arkadaşlarımızın olduğu şatoya doğru yol alıyoruz. Yaklaşık bir 15 dakikalık yoldan sonra oraya varacağız. Orada görüşmek üzere. Ah, c'est vraiment un truc là. Il a une bête. Nerelere gidiyor bir bilseniz. Şuralar nerelere gidiyor. Et jusqu'à Saint-Émilion, je suis sûre, parce que tout le monde y vient c'est en souterrain. Bu yani bu sektörün, bu bütün sektörün en büyük yani bu tür galerisi olan yani burası. Bu, yani bu aydın. Şimdi mesela şuradan götürsem sizi ileride resmen su akıyor. Yani su kaynakları var yani. Et normalement, si Mousse n'avait pas pensé faire ça, on était dans l'eau là. Ah, c'est toi qui as fait tout ça. Il a pensé faire Bir şeyler yaptırıyor gençlere. sinon, parce que tu sais, comme. Il y a... Tamam mı? Taş ocağın olmasının nedeni de işte 2 defa büyük kriz yaşanıyor bu sektörde. Bir hastalık oluyor bağlarda. Şarap yapamıyorlar. Yapamadıkları için yani hayatlarını kazanabilmek için taş çıkarıyorlar bu arada. Taş Anladım. ocağına dönüyor yani. Ama ilk davası işte dediğim gibi 1200-1300'lerde başlıyor. Şurada bir şey göstereceğim. Görebileceğiz mi? Şurada hafif gözüküyor. Şurada yok. Burada mı? Adamlar yukarı. Anlayabilmem için. Şurayı görüyor musun? Bu su kanalizasyonu. Bu şekil. Bak, karşıyı görüyor musun? Evet, Yani tam bunu karşısında var. açmadan önce buradan bak şurayı görüyor musun? Evet. 5 kilometre ileriden su getiriyorlarmış. Ha. Bu bizim bulunduğumuz köye. 5 kilometre bu şekil. Yani kayaların içinde resmen adamlar bir kanalizasyon yapmışlar. Doğal bir kanalizasyon. Su için. Su getirmek için. Hani bu Romalılar gibi. Mais si tout peut pas arriver là. Evet işte. Aslında ben açarım da neyse. Burası da şaraphane. C'est bon. Ya Lasko mu? Ne Lasko'su? Ne Lasko'su? Ça y est, on a vu là. Şuralar bunlar hep daireymiş.
Zeynep. Ah oui, c'est vrai. Bunların içinde oturuyormuşlar, millet oturuyorlarmış. Bu bir daire gibi ya.